Bütün hadisler şüphelidir. Kur'an'la, birbirleriyle, mantıkla, insafla çelişmesini örnekleriyle uzun uzun anlatmaya çalışmamız, Kur'an'ın dini kaynak olarak yeterliliğinin ve aksi görüşlerin içine düştükleri çelişkilerle mantıksızlıkların açığa çıkması içindir. Kur'an'ın yanına kaynak olarak ilk konulmaya çalışılan hadis olmuştur. Hadisin bile Kur'an'ın yanında kaynak olamayacağının anlaşılması, mezhep imamlarının birçoğu hadislere dayandırılmış, önemli bir kısmı ise hadisten de bağımsız kendi çıkarımlarına dayanan hükümlerinin dinin kaynağı olamayacağını daha baştan gösterecektir. Buysa bizi, kitabın başından beri belirttiğimiz, dinin kaynağının sadece ve sadece Kur'an olduğu sonucuna, bu yöntemin doğruluğuna bir kez daha götürecektir. Falanca hadis mütevatirdir, yani birçok kaynaktan gelmiştir izahı da kimseyi aldatmasın. Kur'an'da bir husus eksik değildir ki mütevatir hadise de ihtiyaç olsun. Üstelik hangi hadislerin mütevatir olduğu konusunu da hadisçiler tartışmışlardır. Hadisçilerin ortak mütevatir hadisler listesi yoktur. Yani hangi hadisin mütevatir olduğu mütevatir değildir. Unutulmasın ki ne peygamber ne de 4 halife tek bir hadis kitabı, tek bir hadis sayfası bile oluşturmadıkları gibi hadis yazımını ve naklini yasakladılar. Üstelik bu şahıslar isteseler doğru hadisleri toparlayabilirlerdi. Çünkü peygamberin kendisinin veya çok yakınlarının peygamber yaşarken veya vefatından hemen sonra doğruluk oranı yüksek hadis kitapları oluşturmaları mümkündü. Fakat onlar en mütevatir denilen hadisleri bile Kur'an yeterlidir ve insanlar Kur'an'dan başka sözlerle ilgilenmesinler diye yazdırmadılar ve toplamadılar. Oysa bugün sorun sırf Kur'an'dan başka kaynaklarla ilgilenilmesi değildir. Bugünkü dert doğruyla yalanın ayırt edilemeyecek şekilde karışmış olmasıdır. Hadislerin Kur'an'a uygunluğuna ve mantık sağlığına bakarak birçok yalan hadisi anlayabiliriz. Fakat doğru hadisi hiçbir şekilde anlayamayız. Kur'an'la, birbirleriyle ve mantıkla çelişen hadisleri peygamber söyleyemeyeceğine göre bunların yalan olduğu açıktır. Fakat Kur'an'la, başka bir hadisle ve mantıkla çelişmeyen bir hadis için bile peygamberin sözüdür demek doğru değildir. Hadis rivayetine kızan bir kişinin Kur'an'daki surelerin faziletleri hakkında hadis uydurup kişileri Kur'an okumaya sevk etmeye çalışması, ölmeden önce ise bu hadisleri uydurduğunu itirafı, hadis oluşumunu açıklayan kitaplarda anlatılan bir vakadır. Sonuç olarak şunu anlamalıyız ki, Kur'an dışında en mütevatir, en mantıklı gözüken hadisler bile dinin kaynağı olamazlar. Bu hadisler Kur'an'la çelişmiyorsa gerçek olabilirler. Fakat her halükarda bu hadislere ihtiyacımız yoktur. Üstelik bu hadisler zandır, şüphelidir ve din zanna, şüpheye terk edilemez. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zanla yalan söylerler. En'am suresi 115 ve 116. ayet.